Şu anda Vatikan sırasına doğru gidiyoruz. Ellerimizde pizzalarla. Umarız çok beklemeyiz ya. Bugün bayağı bir yoğun geçecek. Gideceğimiz çok yer var. Sırada görüşürüz. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Böyle sıra beklemek iyiymiş ya. Ben de oturdum. İyi yaptın. Baktık bu sıra bitmeyecek. Ama niye şimdiden yorulalım? Tabii canım. Yorulalım. Taburemiz varsa kullanalım. Enerji tasarrufu şart. Uyku modundayız. Böyle bir sıra bekleme görülmedi ya. Sırayı da ilerliyor diye üzülsem mi sevinsem mi anlamıyorum. Böyle bir kalk otur yapıyoruz. Yine gidiyoruz. Biletleri aldık ve gidiyoruz. Bu da güzel olmuş ya bayağı. Değil mi? Derinlikli. Burada sanatçımız Vatikan'a giriş kuyruğunu tasvir etmeye çalışmış bence. O zamandan görmüş böyle kuyruk olacağını. Bu da bir yorum tabii. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient cause I can Buraya sokmuyorlar. Burada daha güzel heykeller var. Daha çok işlenmiş. Parmaklıklar arkasından çekim yapıyoruz. Ayıp değil mi? Çok ayıp. Bu kadar para verdik, sıra bekledik. Bak şurada ne güzel detaylı kafalar var. Kafalar. Kimlerin neyin kafası? İnsanlar yorgunluktan bitap düşmüş. Şurada kafe var. Kafede kahvaltı yiyebileceğin ayrıca bir bilet mi var dedin sen? Evet bilete dahil. Ya bu kadar şeyi kim, kaç kişi, nasıl? Değil mi? Değil mi? Geziyorlar ya insanlar, çekiyorlar ya telefonla. Herkes şu. Önüne bakmayın sana. Ağızları açık, kimse önüne bakmıyor, herkes birbirine çarpıyor. Çok komik bir yandan. Ama normal yani. Çok normal. Ama eğer bir turist kafilesine denk gelirseniz o kalabalıklıkta, o sıkışıklıkta biraz zor. Böyle bir grup geçtikleri zaman biraz rahatlıyor. Mesela boşluk oldu şu an. Aynen. Şimdi Bak. güzel. Yeni grup geliyor. Geceleri sadece 1000 kişinin yaşadığı bir şehir devleti Vatikan. Gündüzleri de 100.000 kişi ziyaret ediyor. Çünkü çok değerli eserlerin sergilendiği müzeler var burada. Şöyle bir göz atıp geçemeyeceğiniz kadar etkileyici, insanın istemsizce dona kalmasına sebep olan 4 duvarı resimlerle kaplı odalardan birinin ise tüm duvarlarını Rafael boyamış. İnsanlığın sahip olduğu tüm bilgi birikimini adalet, din, şiir ve felsefe olarak 4 kategoride ele alıp tek odaya sığdırmak için yola çıkmış ve tüm duvarları böylelikle resmetmiş. Önünde durduğumuz bu kısım felsefe bölümünü temsil ediyor ama o dönem felsefe demek bir diğer yandan da bilim demekti. Atina Okulu'nun tam ortasında yani odağında Platon ve öğrencisi Aristo var. Gerçek bilginin görünenin arkasında olduğunu düşünen, gökyüzünü işaret eden Platon ve görünen aleme, dünyaya, yeryüzüne odaklanan öğrencisi Aristo. Resmi tam ortasından ayıracak olsanız Platon'un tarafında fizik, matematik, müzik gibi soyut kavramlarla çalışanlar yer alırken Aristo'nun tarafında somut ve pratik olan şeyleri ele alanlar var. Yani ikilikten beslenen bir kompozisyon kurmuş. Ve bir de çizilen karakterlere birden fazla kimlik atfederek bu ikiliklerden oluşan dünya kurgusunu devam ettirmiş. Mesela Platon figürü aynı zamanda Leonardo da Vinci yani Rafael üstadlarına da bu şekilde selam vermiş.
Bu resimdeki sevdiğim kısımları anlatmaya kalksam belli ki daha çok söylenecek şey var. Ama şununla bitirmek istiyorum. Rafael düşünce dünyasının en ünlü isimlerini bu eserde bir araya getirmiş ve sağ alt kısma baktığımızda bu eşsiz buluşmada kendisine de yer ayırmış. Resmin dışına, yani sanki yine bir ikilikle zamanın dışından bize bakarken resmetmiş kendini. Farklı dönemlerde yaşamış olsalar da bu bilim insanları, öğretmenler, öğrenciler fikirlerini paylaşmak, tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak için aynı yerde birlik içindeler. Aydınlık için çalışıyorlar. Bir yandan da sanki sanatın hem soyut alemi hem de somut alemi, aynı zamanda da birbirinden bambaşka fikirleri benimseseler de tüm insanlığı birleştiren mükemmel bir araç olabileceğini de hatırlatır gibi. Yeni Papa Michelangelo'yu Floransa'dan çağırıyor ve diyor ki bana bir mezar yapalım. Mezardaki heykeller en az Davut heykeli kadar güzel olsun. Üstelik 40 tane. Dağdan mermerlerin çıkarılması için aylarca uğraşılıyor. Ama sonra Papa fikrini değiştiriyor ve tavanı 12 havariyle boyatmayı tercih ediyor. Michelangelo sinirleniyor tabii. Bunca hazırlık ve emeğin boşa gitmesini kabullenmek kolay değil. Üstelik kendisi heykeltıraş. Dolayısıyla fresk yapmaya da pek de alışkın değil ve hevesli de değil haliyle. Bu yüzden Papa ile pazarlığa oturuyor. 12 havari mi? Bu sadece bir kümes eder. Daha fazlasını yapmalıyım diyor ve mükemmelliyet takıntısı yine ortaya çıkıyor. Uzlaşmacı olması beklenirken tam tersine tamamen kendi vizyonuna göre tavan freskleri üzerine çalışıyor. Artık yaratılış hikayesinden başka hiçbir şey boyamak istemediğini fark ediyor. Ortaya çıkan eser 540 metrekarelik bir başyapıt oluyor. En bilineni ise Adem'in Tanrı tarafından yaratılışını gösteren sahne. Tanrı ve Adem hemen hemen aynı boyutta figürler gibi görünüyor. Tanrı figürü doğrudan uzanmışken Adem'in parmağı hafif bükülmüş durumda. Bu da Adem'in Tanrı'ya uzanma kararında özgür olduğunu simgeliyor. İşte bu tavan freskleri 4 yılda tamamlanmış ve neredeyse 500 yıldır milyonlarca insanı büyülüyor. Michelangelo'nun hem fiziksel hem zihinsel gücünü sonuna kadar zorladığı bu eser, sanat ve inancın birleştiği bir mucize olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda da sanatçının özgür iradesini ve ilahi ışığa olan derin inancını gösteriyor. Sistine Chapel'inden sonra Bazilika'ya geldik. Böyle bir sırayla karşılaştık. Sıra buradan One hour later. böyle şuralarda falan sonu var. Bu gözünüzü korkutmasın. Çok hızlı ilerliyor. Bakın adım adım sürekli bir ilerleyiş var. Sadece güvenlik önlemlerinden geçiyorsunuz buradan. Sonrası doğruca Bazilika'nın içine. Kopan bir abi var burada. Adam bütün dinleri sayıyor. Kur'an'da diyor, İncil'de diyor, Jesus'da diyor, her şey diyor. İnsanlara sesleniyor. Tabii delirmiş mi, ermiş mi bilemeyiz. Yargıya girmeyelim. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'dayız ve San Pietro Bazilikası'nın önünde sıradayız. Sıra bayağı bir uzun. Ama hiç endişeye gerek yok. Bir 15 dakikada falan neredeyse gireceğiz herhalde. Çok hızlı ilerliyor. Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan'da bulunan Hristiyanlık için çok önemli ve dünyanın en büyük kiliselerinden biri. İnanışa göre İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'un mezarı bu yapının altındaymış. Mimarisinde Michelangelo ve Bernini gibi ünlü isimler de çalışmış. Özellikle büyük kubbesi ve içindeki eserler oldukça gösterişli. Her yıl milyonlarca kişi de hem ibadet etmek hem de bu etkileyici yapıyı görmek için Bazilika'yı ziyaret ediyor. Kısacası Aziz Petrus Bazilikası hem dini önemi hem de görkemli mimarisiyle dünyanın en tanınmış yapılarından biri.
Michelangelo henüz 22 yaşındayken bir Fransız kardinal için İsa ve Meryem'in gerçek boyutlu Pieta heykelini yapıyor. Mermerde her darbe geri dönülmez olduğu için iş oldukça riskli ve zordur. Bu yüzden kendini tamamen çalışmaya veriyor. Az yiyor, az uyuyor ve neredeyse hiç dışarı çıkmıyor. Roma'daki antik heykelleri görmüş olması üzerindeki baskıyı da çok arttırıyor tabii. Çünkü ortaya çıkaracağı eserin İtalya'daki en iyi mermer heykel olması gerektiğini düşünüyor. Bu eser üzerinde çalışırken yaşamak zorunda kaldığı derin yalnızlık, işine verdiği yoğun emek ve ilahi olanla kurduğu bağla ilgili duygularını ifade ettiği bir şiiri bile var. Heykelde Meryem'in genç yüzü derin bir hüzün ve kabullenişteyken İsa ise acı çekmiyormuş gibi zarif bir şekilde tasvir edilmiş. Ölüm ve acı teması güzellik ve estetikle bir arada sunuluyor. Bu yaklaşım o zamana kadar hiç kimsenin cesaret edemediği kadar yenilikçi. Michelangelo'nun imzaladığı ilk eser işte bu, Pieta. Yani onun sanat kariyerinde önemli bir dönüm noktası. Yetenek, kararlılık ve zengin bir içsel dünyayı hem estetik hem de duygusal açıdan bir araya getiren eşsiz bir eser olarak tarihe geçiyor Pieta. Rastgele koyup ay diyor çok güzel acı oldu dur şundan çekeyim diyor. Artık deneyebilir miyim? Evet, şu an Supplizio'dayız. Buradaki suppli'nin tadına bakalım. Tadına bir bakalım. Bir tadına varalım. Biri cacio pepe, biri de pomodoro. Burada aklınızda bulunsun Classico'da domuz eti var. Hassasiyeti olanlar için. Evet. Şimdi bu pomodoro'ya bakıyorum. Oh. Yorumlar nedir? Güzel mi? Asıl olay peynirinde çok güzel. Bir de aşırı sıcak değil, kıvamında sıcak. Cacio pepe'yi deniyor. Peynir ve karabiber. Farklı. İçi de beyaz zaten. Bakalım. Kokusu da farklı. Ay çok güzelmiş. Hadi ya. Vallahi. Diğerinden daha mı iyi? Yok ya bu daha güzel. Önce cacio pepe'yi deniyorum. Dene bakalım. Cacio pepe yiyince ne hatırladım biliyor musun? Midye. Midye mi? Ben şu an direkt midye yiyorum. Allah Allah. Evet. O çok güzel. Hemen diğerine bakıyorum. Bir şey diyeyim mi? Sabahtan biz ne yaptık? Sabah sadece kahvaltı Sadece yaptık pizza yedik. sırada. Ve sabahtan beri ayaktayız. Müzelerin içindeyiz. Hiçbir şey yemedik. Bu da ağzımıza koyduğumuz ilk lokma. Saat kaç? 9 mu? Öyle bir şey yani. Çok güzel. Değil mi? Bence Peynirli. pomodoro cacio pepe'den daha iyi. Evet. Cacio pepe farklı, tadına bakılabilir ama pomodoro çok güzel. Bence de. Alternatifin neli? Karamelli. Ciao. Beklediğiniz an geldi. Aynen. Two size'dan tiramisu deniyoruz. Vay vay vay. Şimdiye kadar denediğimizin en iyisi dediğimiz 4 euroluk var ya. Onunla kapışıyor şu anda. Gerçekten Onun mi? kadar iyi. Allah Kesinlikle onun Allah. kadar iyi. Ay kıvamı ne güzel. Aynen diğeri gibi işte. Öyle krem şanti gibi hissettirmiyor. Aa. Dibinde de keki var, kahvesi de var, ayvası var, narı var. Öyle der gibi oldu. Keki var ya keki. Bayıldım. Muhteşem. Gerçekten onunla kapışıyor. Kapışıyor kesinlikle ya. Hatta aynılar o yani. hangisiydi? Şuraya bir yere yazarız. Biz bunları gömelim. Gömelim. Ayağıma baksana. Bu ne? Tiramisu ne olacak başka? Buna benziyor. Tiramisu ya. Yolda Otobüs geldi düşürdü. otobüs. Kolezyum'dayız şimdi. Burası da dünyanın 7 harikasından biri olarak geçen bir yer. Ne kadar harika olduğu bilmiyorum. Ben biraz duygusal bakıyorum galiba bu konuya. Çünkü zamanında arena olarak kullanılmış, kilo kilo kanlar dökülmüş, işte efendim gladyatörlerin savaştırıldığı, dönemin liderlerinin zevk için insanları, hayvanları ayırt etmeksizin herkesi öldürdüğü ve hatta burada da parfümlerin bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden biri de kolezyum olduğu rivayet ediliyor. Sebebi de burada o kadar çok kan dökülmüş ki kan kokusu artık o elitleri rahatsız etmesin diye bazı görevliler de etrafa parfüm sıkarak geziyormuş. O yüzden şu anda da pek girmeye gerek
duymadık ama gelmişken de şöyle dışından bir görelim dedik yani açıkçası. O kadar can zevk için alınmış ya. Daha ötesi var mı? Tonnarello'dayız. 2 tane şubesi var. Haritada Tonnarello yazdığınızda çıkan yer, evet büyük yer, ana yer ama inanılmaz sıralar var burada. Sıra beklemek istemiyorsanız Tonnarello Scala diye bir şubesi daha var. Hemen bu yolun aşağısında. Haritaya yazın Tonnarello Scala diye. Buradakinin belki 5'te 1'i kadar sıra oluyor. Aynı yemekler, aynı menü. Hiç boşuna beklemeyin derim. Saat şu an itibariyle 10.30. Sabahki o Vatikan sırasından beri hiçbir şey yemedik. O az önce arada kısmını saymıyorum. Tamam mı? O bir tanecik topçu bir şeydi yani. Kesinlikle. Çok sevdiğimiz bir yemeği tekrar deniyoruz. Neydi bunun adı? Rigatoni al pesto. Pestolu makarna ya. Pestolu makarna. Tavada, misler gibi. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Yarınki yolculukta kim bilir nerelere gideceğiz. Nerelere gideceğiz. İnşallah planların hepsini tutturabiliriz. Ya, konuşamıyorum yorgunluktan. Görüşürüz. Neler gördüm burada. Şu kutuyu şöyle yapacaksın değil mi? Evet. Bildiğin kırtasiye. En sevdiğim kırtasiye kokusu. Neymiş? Ay ne kadar tatlı, ne kadar tatlı. Sulu boya kağıdı. Yuvarlak yuvarlak çiz. Böyle çerçevede az. Normal alıp yuvarlak da kesebilirsin. Ama duvar kesmek de zor şimdi. Yani. El emeği olsun. Bu da postkart. Böyle resim çiziyorsun, boyuyorsun sulu boya. Hani mesela Sonra takıp postalar. kendi boyadığın, kendi resmini postalıyorsun. Şu an hala postayan var mıdır postalda? O kadar kaldı mı romantik insan? Sıra 70 euro, stilo 35 euro, 25 euro. Çok ya. Çizim yapacağız, hasta değilim. Çoluk çocuk insan, herkes alsın değil mi? Niye böyle? İnsan, hayvan, güvercin. Hepsini alabilmesi lazım. Temel ihtiyaçları bu. Çizim kalemi. Her şeyde çizersin gerçi. 3 tane kalemle sınava girip derece almış insanım. Toz boyalar. Bunları kendin yapacaksın aslında. Hadi yap bakalım şu renklerin hepsini. Gerçi bizim insanlarımız kök boyalardan boyalar elde edip kilim yapan insanlar. İstesek neden onu yapamayalım ki? Yanlışlıkla bana dönük açmışım. Şöyle çekecektim. Böyle mi görünüyorum ben yukarıda? Bu resimler bana böyle mi bakıyor? Allah'ım ya. Ay. Yine şahane eserlerin olduğu müzedeyiz. Çok fazla varak var. Değil mi? Ne dedin duymadım. Çok fazla varak var. Çok varaklı. Çok varaklı. Fazla varaklı duruyor. Biz alışık değiliz böyle varaklara. Şu kumaş dokusuna bir baksana ya. Tek tek yapmış, tek tek. Hiç üşenmemiş. Dememiş ki burası da kırışıklık kalsın. Kumaşı kıvırıvereyim, geçsin. Işığı, gölgesi, kullanılan ipliğin renginin parlayış şekline kadar. Çok iyi. Arka plana da üşenmemiş. Dememiş ki bu iki figür yeter. Arka plana ne gerek var? İki bulut çakayım dememiş yani. Helal olsun. Alessandro Tiarini. Biliyor bu işi. Burası böyle yemyeşil bir oda. Karşıda mavi bir oda var. Her şeyle yeşil. Burayı o yandaki odalara bakalım diye açmışlar, izin vermişler. Burada da kırmızı bir oda var. Tavandaki resim yine çok güzel tabii ki.
Ama o da kıpkırmızı. Bu bebek beşiği falan değildir değil mi? Bilmiyorum. Bunu mermere nasıl yaparsın ya? Her seferinde buna şaşırıyorum. Bu nedir ya? Bu nasıl bir simetridir? Saçlarına bak. Saçını gördün mü? Saç yine normal ya. O uzun saçlı şeyler nasıl? Nasıl? Defne'nin saçı falan. Ay çok güzel. O şuralardakini kabartma zannedersin ama değil. Altına gölge yapmış. Drapşa atmış. Çok şey davata vermiş oraya. Kabartma falan değil yani. Bayağı resim yapmışlar ve kabartma gibi duruyor. Heykel hissi veriyor. Kapının önüne koydukları perdenin asacağına bak. Asacak mı ne deniyor buna? Perde tutamaçı. Böyle bir sadelik de aramıyor muydu acaba insanlar? Aramıyordu demek ki. Aramıyor ki. Ne kadar şaşa Yani o kadar iyi hissediyorlar demek ki. arasaydı böyle olmazdı. Gezip görüyoruz iyi hoş da içinde yaşamak zor olur gibi geliyor bana. Çok tatlı. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Çok hoş. Elleri, burnu, yüz hatları çok tatlı yapmış. Evet, Pompiş Müzesi'ni, Dorya Pompiş Müzesi'ni 1 saat gibi bir sürede hepsini gezebilirsiniz. Çok büyük bir yer değil ama güzel eserler var. Vaktiniz varsa görmeye değer bence. Bence de. Yeşil yeşil şeyler işi biraz bozuyor ama Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Ne yapıyorsun? Ay çok yoruldum. Aşırı rüzgar var. Ağzıma girdi. Evet, neredeyiz Metin Hocam? Şu an Yahudi mahallesindeki Nonna Betta'dayız. Carbonara'yı tek domuz eti olmayan yer yapan yer burası. O yüzden carbonara'yı denemek istiyordum, merak ediyordum. Buraya geldik. Şimdi menüye bakıyoruz başka neler var neler yok diye. Baklava gördük. Bildiğin Türk işi baklava. Eminim tipi aynısı değildir ama künefe var. Tadı da aynı değildir, hiç Konafa, zannetmem. konafa yazıyor bak. Künefe de var. Konafa. Konafa bak. Hindi bağlı spagetti geldi şu anda. Spagetti değil bu. Ne bu? Spagetti işte uzun. Uzun spagettidir. Güzel. Bence gayet güzel. Değil mi? Gayet güzel. Ben de hemen değil mi? Thank you. Evet bu arada carbonara da geldi. Hadi gelir gelmez tat. Hemen Rüzgar tadıyorum. da var soğutmadan. Çok güzel. Çok güzel bir sosu Hangisini var. daha çok beğendin? Carbonara'yı daha çok beğendim. Yani bunun o sebzeleri, peynirinin tadı, kokusu, dokusu bana daha çok uyuyor. Vişneli turta da güzel diyorlardı. Bir de bunu deneyelim dedik. Şeyi ince görünüyor biraz değil mi? Alt kısmı peyniri var. Güzel ama öyle bir oha buranın vişneli turtası öyle bir şey değil. Çok dikkatlice ağzına aldı ve bakıyor. Güzel, Bakalım başarılı bir beğenecek mi? ricotta. Evet. Başarılı, ben beğendim. Ama dediğim gibi yani, burada ricotta yiyin olayı yok. Tiramisu'nun yeri her zaman ayrı. Şimdi bir eve uğradık. Ne oluyor yine? Şimdi bir eve uğradık. Kendimize geldik, toparlandık, birazcık dinlendik ve Saint Angelo. Ama en güzeli ne? Ne? Çiçekler. Çok güzel taze çiçekler satıyorlar. Çok hoş.
Nasıl uçak koyayım ben bunlardan? Değişik bir tür bir şey görürüm de bir tohum bulurum belki diye bakıyorum ama. İspanyol merdivenlerinin orada bulmuştuk neyse ki. Buralara özgü tohumlar. Orada bir tane abi büfede satıyordu. Karşılayamadı benim beklentimi pazar yeri. Bizim beklentimiz mi büyükmüş? Ben yöresel ürünler bekliyordum. Böyle daha sebzeler olsun, meyveler olsun. Tamamen turist tokatlama noktası. Bence. Yani o yüzden biz devam ediyoruz. Buranın derisi ünlüydü. Böyle cüzdanlar, her türlü renk deri malzemeler satılıyor yine burada da. Ne kadar mesela? Şu anda gördüğüm en düşük fiyat 19 euro. En fazla da 65 arası değişiyor diyebiliriz gördüğüm bir dükkanda mesela. Kartlıklar var, küçük küçük deri ürünler de var. Bu ne ya? Minyatür çanta. Bozukluk mu koyacağız onun içine? Şurada kartlıklar var. 90 euro. Bir kart. Euro mu? Tabii. Bir kart koyacaksın. Koymaz mısın? Koymam. 90 euro katları arasına kartı koyarım taşırım. Yani daha mantıklı. Nasıl katladın bir daha göster. 90 euro katlarım böyle. Ara kartı koyarım. Nuvona meydanındayız. İnsanların kafası karışık. Kimse ne giyeceğini bilmiyor. Sabah fırtına, akşam yağmur, öğlen bir ara çok sıcak oluyor. O yüzden ben de risk atmadım. Tam teşekküllü takılıyorum şu anda. Şimdi güneşe çıkınca belki yine sıcak basarsa çıkaracağım bunları. Böyle bir hava var şu an burada yani. Ama manzara efsane. Navona Meydanı'ndayız. Roma'nın en ünlü ve canlı meydanlarından biri. Aslında eski bir stadyumun üzerine kurulmuş, bu yüzden uzun ve oval bir şekli var. Meydanın köşelerinde Neptun ve Moro çeşmeleri yer alıyor. Tam ortasındaysa Bernini'nin yaptığı ünlü 4 nehir çeşmesi var. Bu çeşme 4 büyük nehir aracılığıyla 4 kıtayı temsil ediyor aslında. Nil, Ganj, Tuna ve Rio de la Plata. Her bir nehir figürü ilgili kıtanın karakteristik özelliklerini ve doğasını yansıtacak şekilde tasarlanmış. Çeşmenin detaylarındaki heykeller, hayvanlar ve bitkiler Bernini'nin olağanüstü ustalığını gösteriyor. Sanatçılar, karikatüristler, kendini çizdirenler, çizilmişleri alanlar, her yerde bir sanatçı var. Burayı da gezdik, takıldık, gördük, dinlendik. Bize yeter değil mi? Aynen. Nuvona Meydanı'nı bitirdik. Şimdi Saint Angelo Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Peki yolluk olarak dondurma mı istersin, tiramisu mu? Dondurma olsun ya. O zaman tiramisu yemeye gidiyoruz. Çünkü ben tiramisu istiyorum. İstikamet two size. Hadi gidelim. O zaman tiramisu. Bu mu yani? Tiramisu diyeceğini düşünmüştüm. Burada da güzel şeyler var. Limon ama her şey var galiba. Şekerler de var, makarnalar da var. İçerisi de sapsarı. Sert kokuyor. Oh. That's sweet and vodka gibi. It's not a vodka. Ama like that. Like that, but it's not a vodka. It's No. 100% pure Italian alcohol. Then lemon peels, they contain it almost 6 and 7 months, and then they mix with the boiling sugar. And then which flavor you want? Like we have also cream one, chocolate one. Try this one. This is Actually, that's enough. enough. That's enough, yes. Then the cream one you will like. Try the cream one. Bir tane daha deneyeceğim. Kremalı olan belki o olur diyor, seversin diyor. This one is the least sweet, least alcohol and the sweetest one. Oh, that, okay. Also, this is with regular. Bu en tatlısı, en az alkolü olanıymış. Try the first one. The regular plastic or tradition. Evet, bu daha az alkollü. Daha kremalı, muzlu gibi böyle, limonlu muzlu gibi kremalı. Bunlar bizlik değil. No, sour you can't get. Sometimes you can get the bitter first. Çöp arıyorum. Limoncello'nun tadına baktım. Ben merak ediyordum, hatta almayı bile düşünüyordum ama iyi ki tadına bakmışım. Çünkü almayacağım. Gerek yok. Geldik şimdi Two Size'dan bugünün tiramisusunu tekrar yemeye. Ben klasikçiyim. Metin de fıstıklı aldı. Şimdi biliyoruz bizi şaşırtmayacak diye düşünüyorum o yüzden. Hadi buna da bakayım. Çok güzelmiş. Klasik mi peki şey mi? Antepli mi? Ya bu denemeye çok değer.
Ama ben klasik yerim yine. Okey. Kesinlikle çok güzel. Bu tiramisu'dan abi ben ayırmıyorum. Hem klasik hem Antep fıstıklı alıp ikisini aynı anda yiyeyim. Bir bundan bir bundan mı? Bir bundan bir bundan yiyin abi. Oh, ikisini de yiyin. Evet. Çok güzel yani. Afiyet şifa. En iyi tiramisu bir, o diğer yer Evet. Canova. Canova olması lazım. Sonra da bu geliyor. Roma'da başka tiramisu aramayın. Koyuyorum şuraya. Üçüncü de Tonnerello. İlk üçüm benim. Bence de aynı Çok- fikirdeyim. çok güzel. Kesinlikle. Kutsal Melek Kalesi Tiber Nehri kenarında yer alıyor. Açıkçası Roma'da en etkilendiğimiz yerlerden biri. Başlangıçta İmparator Hadrianus'un mausolesi olarak inşa edilmiş, sonra papalık tarafından kale, mahkeme ve hapishane olarak bile kullanılmış. Günümüzde ise müze olarak ziyaret edilebiliyor. En dikkat çeken özelliği de üzerindeki büyük melek heykeli. Şehri koruyan bir figür olarak ele alınıyor. Melek Köprüsü ve köprü üzerindeki heykeller de yine barok sanatının oldukça etkileyici örneklerinden. Mimarisi, tarihi ve Tiber Nehri manzarasıyla Roma'nın simgelerinden biri işte Kutsal Melek Kalesi. Sen burada ne yapıyorsun? Arkadaşlar ne gördüm az önce? Ne gördün? Şurada susamuru gördüm. Hayatımda ilk kez. Çok tatlıydı, yumuş yumuş. Çok güzeldi. Fıtı fıtı bir şey yiyordu. Yanaştım çekmek için ama fark etti, hemen daldı yine suyun içine. Ay çok mutlu oldum. Allah kameraya. Çok mutlu oldum ya. Çok güzeldi. Sen gördün mü hiç susamuru? Şimdi gördüm ben de bak. Doğadan bir demet çiçek. Her şeyin bir sonu vardır. Aynen. Roma videosunu da burada bitirmiş olduk. Bu köprü güzel bir son oldu ama değil mi? Köprü bence en güzellerinden bir tanesi. Bu melekleri bayağı güzel yapmışlar. Aynen bence de. Hele şu heykellerin üstündeki martılar ayrı bir güzellik. Kafaya konuyor bazen. Kafalarını bir de şeylerine, bu kanatlarına kondukları zaman çok güzel. Bir de insanlara alışmışlar ya. Hı hı. Kaçmıyorlardı öyle hemen. Son bir akşam yemek yemeye ne dersin? Herhalde yani. İyi. Yemek de yemeyeceksek artık akşam Yani akşam. bence de. Bir makarna yeriz. Makarna mı pizza mı? Makarna. Makarna. Bence makarnalar daha iyiymiş. Bilmiyorum. Düşünürüz yolda. Yolda mı düşünelim? Yolda. Ama tiramisu kesin yeriz. Tiramisu şart. Tiramisu ben 2 tane yiyeceğim. Bence de şart. Müzeler mi tiramisu mu? Tiramisu. 5 tiramisu yapınca değişirim. Yok artık. Değişirim. Ama Zaten şey bilet yapmıyor mu? parasına denk geliyor. İnsanın şey yapmıyor mu ama müzeler? Hani ben de bir şey yapayım ya. Ben de güzel bir şeyler üreteyim hissiyatı vermiyor mu? Yapmaz olur mu ya? İnsanı nasıl gaza getiriyor biliyor Kendi musun? sınırlarını merak ediyorsun değil mi? Kesinlikle. Zorlasam en son ne yapabilirim diye. Kesinlikle. Onu yapamazsın belki onlar gibi ama bir tiramisu yaparız gibi. Tiramisu mu? Ha, tiramisu yaparız. Ben onu evde yaparım.